Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerilerine bir bakış. Mustafa Erdoğan. Altılı Masa geçen haftalarda parlamenter sisteme geçiş için beklenen anayasa değişikliği önerilerini açıkladı. Seçimler yaklaştıkça muhalefet blokunun iktidara gelmeleri halinde neler yapmayı tasarladıkları hakkında gitgide daha fazla ayrıntı vermeye başlaması iyi bir gelişme. Ancak daha önce çeşitli vesilelerle yazdığım gibi Altılı Masa'nın şimdiye kadarki ilgisi hükümet sistemi değişikliğiyle yürürlükteki başkancı otoriter sistemden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesiyle sınırlı görünüyor. Oysa Türkiye'nin ekonomide, Kürt meselesinde, milli güvenlik ve dış politikada göğüslemesi gereken çok ciddi başka sorunları da var. Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyle ilgili olarak 3 Aralık'ta yaptığı açıklama, muhalefetin bu konuda da inisiyatif almaya başladığını göstermesi bakımından memnuniyet verici görünse de, sanırım bundan bir ümit ışığı çıkarmak için acele etmemek gerek. Çünkü CHP'nin açıkladığı bu siyaset üstü beyin takımıyla altılı blok içinde şimdiye kadar ekonomi meselesini ciddiye alan tek lider olduğu izlenimi veren Ali Babacan ve ekibinin ortak bir ekonomi programında anlaşıp anlaşamayacakları ve ne ölçüde uyumlu çalışabilecekleri şimdilik meçhuldür. Aslına bakılırsa bu ekibin siyaset üstü beyin takımı olarak adlandırılması da hem Altılı Masa'nın diğer kurucu ortakları için hem de genel olarak yurttaşlar için hoş izlenimler yaratan bir durum olmasa gerektir. Muhalefetin ülkenin diğer belli başlı iç ve dış meseleleri hakkındaki görüşleri ve çözüm önerileri konusu şimdiye kadar hep ikinci planda kaldı. Söz gelişi, Türkiye'nin şu anki en acil sorunu olan ekonominin toparlanması meselesine Altılı Masa'nın yaklaşımı hala belirsizliğini koruyor. Nitekim AKP'nin iktidarının son yıllarında tam bir batağa sürüklediği ekonomiyi, başta enflasyonu geriletmek ve TL'nin değer kaybını durdurmak olmak üzere düzeltmek ve yeniden zenginlik ve refah üretimine geçebilmek için muhalefetin ne yapmayı, nasıl bir program izlemeyi düşündüğü hakkında toplum olarak hala açık seçik bilgilerden yoksunuz. Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerilerine dönersek, daha önceki yazılarımda önerdiğim kadar geniş kapsamlı ve radikal nitelikte olmasalar da, bunların hükümet sistemi değişikliğini bir ölçüde aştığını görmek sevindirici. Bu konuda önerilen değişiklikler esas olarak Türkiye'nin 2017-2018 öncesi parlamenter sistem modeline dönmeyi amaçlıyor. Buna uygun olarak Cumhurbaşkanı tarafsız ve sembolik yetkili bir makam haline getirilirken, asıl yürütme yetkisi kolektif bir karar organı olarak Başbakanın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'na veriliyor. Cumhurbaşkanının hukuki konumuyla ilgili olan önemli bir yenilik de şahsi suçlarından dolayı yasama dokunulmazlığına sahip kılınmasıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanının kanunları geri gönderme yetkisi zayıflatılıyor. Bu arada yürütme istikrarını pekiştirmek üzere mecliste yeni bir hükümeti destekleyecek çoğunluk olmadığı sürece görevdeki hükümetin düşürülmesini engelleyen kurucu güvensizlik mekanizmasının anayasalaştırılması da öneriliyor. Alman Anayasası'ndan esinlenen ve benim de bu konuda geçen yıl hazırladığım hükümet sistemiyle ilgili raporda önerdiğim bu sisteme göre gen soru görüşmeleri sırasında Başbakan veya Bakanlar Kurulu'nun tamamı aleyhine verilecek güvensizlik önergeleri yeni Başbakanın ismini içermedikçe ve üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından imzalanmadıkça işleme konulamaz. Güvensizlik önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edilmesiyle yeni başbakan seçilir. Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmesine en fazla milletvekiline sahip olan partiden başlanır. Yine iyi bir gelişme olarak Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de bir ölçüde kısıtlanıyor. Nitekim KYK çıkarılmasına yetki veren kanunda kararname ile değiştirilecek veya kaldırılacak kanun hükümlerinin belirtilmesi gerekiyor. KYK ile bakanlık ve kamu tüzel kişiliği kurulması ve sosyal ve ekonomik hakların KYK ile değiştirilmesi yasaklanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 60 gün içinde onaylamadığı KYK'ların yürürlükten kalkması öngörülüyor. En önemlisi de olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu'na KYK çıkarma yetkisinin verilmemesi. Önerilen hükümet sisteminin dikkate değer bir diğer özelliği de yasama organının birkaç şekilde güçlendirilmesi. Birincisi, kabul ettiği bir kanunun Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine meclisin kanunda ısrar etmesi için gereken halihazırdaki salt çoğunluk şartı kalkıyor. Bu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini ortak kabul etmeyeceğinin sembolik bir anlatımıdır. İkincisi, bir yandan dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunun şart koşulması, öbür yandan anayasanın 14. maddesine yapılan atfın kaldırılması yoluyla milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı güçlendiriliyor. Ayrıca hüküm giyen milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış olması milletvekilliğinin düşme sürecini durduruyor. Nihayet milletler arası antlaşmalardan geri çekilmek, meclisin bunu uygun bulması şartına bağlanıyor. Yani yürütme organı kendi takdirine göre veya şimdi olduğu gibi kendi keyfine göre bir uluslararası antlaşmayı feshedemeyecek. Siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına ilişkin önerilerde yasama organını ve daha genel olarak demokrasiyi güçlendirmekle ilişkilendirilebilir. Nitekim bu anayasa değişikliği paketinde yer alan öneriler arasında siyasi partilerin kapatılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ön izin alınması, kapatma davası açılmasından önce ilgili partiye ihtarda bulunulması ve Anayasa Mahkemesi'nin partinin anayasa dışı fiillerin odağı haline geldiğini tespit edebilmesi için partinin eylemlerinin demokratik düzene ciddi tehdit oluşturması şartının aranması da yer almaktadır. Muhalefetin anayasa değişikliği önerileri paketinde temel hak ve hürriyetlerin hukuki rejimiyle ilgili olaraksa iki önemli değişiklik öngörülüyor. Bunlardan biri insan onurunun dokunulmazlığının vurgulanması ve anayasal düzenin temeli haline getirilmesi. Diğeri ise özgürlük karinesinin hürriyet esas sınırlama istisnadır şeklinde anayasalaştırılması. Mamafi, bu kısımda bazı teknik sorunlar da vardır. Nitekim temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin maddede düzeltme önerilmediği gibi basın araçlarının korunmasını öngören maddenin hangi gerekçeyle kaldırılmak istendiği de belli değildir. Temel haklar ve hürriyetlerle yakından ilgili olan bir konuda olağanüstü halin hukuki rejimidir. Yukarıda belirttiğim gibi, Altılı Masa'nın anayasa değişikliği öneri paketinde yürütme organının olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi çıkarma yetkisinin kaldırılması da şüphesiz olumlu yönde bir değişikliktir. Ayrıca olağanüstü haller en fazla 2 ay için ilan edilebilecek, uzatmalar da 2 ayı geçemeyecek. Bu arada olağanüstü hal işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun kapatılması yasaklanıyor ve mahkemelerin yürütmenin durdurulması kararı veremeyeceklerine ilişkin kural kaldırılıyor. Yargı ile ilgili konulara gelince, hali hazırdaki Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yerine 2 ayrı kurul oluşturuluyor. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu. Yeni Hakimler Kurulu 15 üyeden oluşacak. Adalet Bakanı ve Müsteşarı üyelikten çıkarılıyor. Kurul başkanını kendisi seçecek. Kurulun üyelerinden ikisi Yargıtay, ikisi Danıştay ve biri Barolar Birliği genel kurullarınca doğrudan doğruya seçilecek. Cumhurbaşkanı tarafından da biri hukuk profesörü, biri avukat olmak üzere 2 üye seçilecek. 8 üyeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterilen adaylar arasından seçecek. Meclis, önerilen adaylar arasından 3'te 2 çoğunlukta seçim yapacak. Öngörülen çoğunluk ikinci turda da sağlanamazsa, bu turda en çok oy alan 2 aday arasında kura çekilecek. Yargı ile ilgili en önemli öneri avukatlığın anayasal statüye kavuşturulması. Nitekim avukatlık mesleği ve barolar başlıklı 143. maddeye göre savunma bağımsızdır ve yargının kurucu unsurlarındandır. İddia ve savunma makamları eşittir. Avukatlık, kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslektir. Bunun yanında 140. madde, hakim ve savcıların 70 yaşına kadar görev yapacaklarını, hakimlik ve savcılık meslekleri arasında ilgililerin isteği olmadıkça geçiş yapılamayacağını, bu arada Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı adli kolluk kurulacağını ve 1. sınıf hakimlere coğrafi teminat getirilmesi de öneriliyor. Öneri paketinde Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve üyeleri konusu yeniden düzenleniyor. Buna göre mahkeme 20'si Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, ikisi Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 22 üyeden oluşacak. Üyelerin meclis tarafından seçilme yöntemi onların siyasi iktidardan bağımsız hareket etmelerini kolaylaştırabilecek gibi görünmektedir.
Ayrıca avukatlıktan ve hukukçu öğretim üyeliğinden gelecek üyelerin sayısının artırılması da isabetlidir. Ancak AYM'ye üye seçme yetkisinin neredeyse tamamının meclise verilmesinin isabeti kuşkuludur. Oysa yeni sistemde partisiz, tarafsız ve sınırlı yetkili olması öngörülen Cumhurbaşkanına bu konuda daha fazla atama yetkisi verilmesi mahkeme üzerinde politik etki ihtimalini azaltabilirdi. Bu arada mahkemenin bölüm sayısı da 4'e çıkıyor ki bu bireysel başvuruların daha kısa zamanda karara bağlanmasını sağlayacaktır. Bunun yanında yine isabetli bir tercih olarak Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken bir temel hakkın ihlalinin kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerinden kaynaklandığı kanaatine varırsa bu hükümlerin iptaline karar verebilecek. Bu arada Anayasa Mahkemesi seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına ilişkin bireysel başvuruları 15 gün içinde sonuçlandırmak zorunda olacak. Önemli bir yenilik de anayasaya uygunluk denetiminde kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlerle ilgili uluslararası antlaşmalara uygun olup olmadığının da dikkate alınacak olması. Nihayet pakette Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir görevde verilmesi öneriliyor. Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu yargı bölümüne alınarak 156. maddede yeniden düzenleniyor. Kurulun üye sayısı 15'e çıkarılıyor ve 2 daire halinde çalışması öngörülüyor. Dairelerden biri seçim işlerine idari, diğeri seçim uyuşmazlıklarına yargısal bakacak. Üyelerin 8'i Yargıtay, 7'si Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasında üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilecek. Ancak üyelerin tekrar seçilmesi mümkün değil. Bu anayasa değişikliği paketi hakkında son olarak birkaç noktaya daha işaret etmek isterim. Mahalli idari organ ve üyeleri geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisinin İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp Danıştay'a verilmesi ve uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasının süreye bağlanması öneriliyor ki bu da olumludur. Yükseköğretim kurumları hakkında yeni 130. maddenin ideolojiden arındırılarak ve akademik meselelerle ilgili kararlara diğer makam ve organlarca müdahaleyi önleyecek şekilde yeniden düzenlemesi takdire değer olmakla beraber 131. maddenin yükü kaldırırken onun yerine Yükseköğretim Üst Kurulu diye yeni bir vesayetçi kurum getirmesi bu tercihin olumlu etkisini azaltabilecektir. Bu arada vakıf üniversitelerine devlet yardımının kaldırılmasıyla hangi olumlu sonucun elde edilmesinin umulduğu da anlaşılamıyor. Öneriler arasında kamu denetçiliği kurumunun hukuka uygunluk denetimi yapması gibi tuhaf kaçan bir öneri de var. Oysa kamu denetçiliği kurumunun mahkemelerin yetki alanına müdahalesi anlamına gelebilecek olan bu durum uygulamada yeni sorunlar yaratmaya adaydır. Kuruma tanınması öngörülen reysen denetim yetkisi içinde benzer bir durum söz konusu olabilir. Son olarak bu öneriler demetinde MGK'nın, RETÜK'ün ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun anayasal kurum olarak varlıklarını korumaları, evet, anayasanın dibacesinde ve ilk maddelerinde ifadesini bulan siyasi ideolojik tercihlerle uyumludur. Ne var ki, bu değişiklik önerileri paketinde devletin tanımı ile ilgili resmi ideolojik tercih ve önceliklere hiç dokunulmaması, işaret ettiğim iyi yöndeki değişiklik önerilerine rağmen Altılı Masa'nın Türkiye'nin devletçi milliyetçi statükosuyla herhangi bir sorunu olmadığını göstermektedir. Bunu belirtmekte aksi yönde bir beklenti içinde olduğum sanılmasın. Ben sadece bir durum tespiti yapıyorum.